Evliyaların yol göstericisi öğretmenidir. Tasavvuf kitaplarında anlatılan yaşanmışlıklarda Hızır'ın şekilden şekile girdiği, erkek veya kadın olabildiği, hatta diğer varlıklar olarak da görünebildiği anlatılır. Zaman içinde yolculuk yapar, onun için bu son derece kolay bir işlemdir ve ona yapılan çağrılara eğer çağıran saf bir bilince sahipse cevap verebilir ve Hızır gibi yetişti deyimi de böyle zor durumlarda olanlar anında yardım etmesiyle açıklanmaktadır. Bazı kadersel olaylarda, savaşlar, devletleri ilgilendiren olaylarda da müdahil olarak görünür. Sanki Hızır'a bizim dünya planımızda tarih boyunca müdahale hakkı verilmiştir ve hazır olda beklemektedir. Zülkarneyn'e geldiğimizde onda da benzer olaylar görünmektedir. Zülkarneyn bir lakaptır. Kur'an-ı Kerim'de bu isimle geçer ve başından geçen 3 ayrı zamanda olan olaylar kendi dilinden anlatılıyor şeklinde anlatılmaktadır. Zülkarneyn de bir zaman yolcusudur ve ayrı kapılardan girip çıkarak farklı zamanlara, farklı mekanlara aynı Hızır gibi gitmektedir. Zülkarneyn Arapçada çift boynuzlu veya çift zamanlı anlamlarındadır. Kur'an'da Hızır'a Hızır denmez. Katımızdan bir kula aynı Zülkarneyn gibi sebep verildi. Yani ilim verildi ve Musa ile 3 ayrı zamanda, 3 ayrı mekanda yolculuk yaptı ve bunların hepsinden Musa peygamberin sonuçlar çıkardığı anlatılır. Bunun ayrıntısını vermeyeceğim. Meraklısına Kehf suresini dikkatlice okumasını tavsiye ederim. Hızır kelimesi manası olarak Arapçada yeşil denmektedir. Hızır'ın bulunduğu yeri yeşillendirdiği bütün deneyim yaşayan kişiler tarafından söylenir. Aynı şey Kelt mitolojisinde Jack and the Green olarak anlatılır. Orada da yeşil adamdır, olduğu yerde yeşillikler olur. Ormanın yüce efendisidir. Yine zaman yolcusudur ve ihtiyacı olanlara yardım eder. Green Man ile Robin Hood, Kral Arthur, Osiris, Temmuz gibi tarihsel isimler hep ilişkilidir. Bu isimlerin ve Zülkarneyn'in hep aynı şeyleri yaptıkları ve bu yaptıklarıyla kurtarıcı modelini sergiledikleri gözlemlenir. Ayrıca İngilizler buna o kadar sıkı bağlıydılar ki Doctor Who adlı bir dizi yaptılar ve zaman yolcusunu uzun yıllar dünyaya izlettiler. Demek ki bu zaman yolcusunu ve yolcularını binlerce yıldır insanlık biliyordu ve gördüklerini efsaneleştirdiler. Şahsen ben varlığını deneyimledim ve olduğunu biliyorum. Ancak bir tek varlık değil, bir kattaki varlıklar topluluğu olduğunu ve aynı amaca hizmet ettiklerini biliyorum.
yeşil bedenli, boynuzlu olduklarını ve her şekle girdiklerini de anlattık. Diğer Hızır bahsi gençliğimden beri hep gündemimde oldu ve geleneksel olarak küçüklüğümden beri her 6 Mayıs'ta Hızır'ı anmanın, çağırmanın, hatta ona mektuplar yazıp dilekler dilemenin çok olağan olması ruh haliyle büyüdüm. Ve onu hep çok sevdim. Nedense bilmiyorum. Çoğu zaman da mektuplarım yerini buldu ve cevapları aldım. Ancak çoğu kişi gibi ben de yıllarca onu görmenin hayaliyle, özlemiyle yaşadım ve çağırdım aslında. Sonra onu görmenin hiç öyle kolay bir olay olmadığını anladım. Kehf suresini defalarca hatimleyip nasıl uygulama yaptığını ve nasıl bir varlık olduğunu anlamaya çalıştım. Sonra aradan yıllar geçti. Bir gün ne kadar görmeyi dileyerek uyuduysam sabaha karşı ilk vizyon geldi. Amerika gibi olduğunu algıladığım bir mekanda gökyüzünde hiç bulut yokken aniden bir hortum çıkıyor ve ardından bir gök gürültüsü duyuyorum. Hani o dünyada duyulan garip seslerdeki metalik yırtılma gibi, bu aslında Matrix'in sesi. Sonra hortumun içinden bir atlı çıkıyor, bakıyorum yüzü yok ama başında kapşonu var ve eski zaman kıyafetleri giymiş pelerinli bir erkek silüeti. 4 nala koşarken atı birden etrafında onlarca ona benzeyen atlı varlıklarla çoğalıyor. Sonra kendimi de onlar gibi giyinmiş ve bir at üstünde buluyorum. Sokak aralarında at üstünde hızla dolaşıyoruz. Sanki bir şeyler arar gibiyiz. Bu vizyonun üstünden 2 yıl geçti. Yukarıdaki vizyondakinin Hızır olduğunu da biliyordum. Sonra bu varlığın kökeninin ne olduğunu, insan mı, melek mi yoksa başka tür bir varlık mı olduğunu merak etmeye başladım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kendisine ilim verilmiş bir kulumuz deyip ne olduğu söylenmiyordu. İnsan veya melek denmiyordu. Bunları düşünüp sorguladığım gece vizyonel cevabı geldi. Yukarıdan ışık projeksiyonu verilmiş bir loş ortamdayım. Ortada kocaman elips bir masa var, beyaz renkte ve etrafında daha önce gördüğüm yüzleri olmayan beyaz kapşonlu pelerinli varlıklardan onlarcası sıralanmış masanın etrafında duruyorlar. Bana çok dik baktıklarını ve neden oraya gittiğimi sorguladıkları beynimde yankılandı. Tabii ki onları tanımak istediğimi ilettim saygıyla, ancak bu heybetli varlıkların içlerindeki gücü algıladım. Telepatik olarak da mesajı aldım. Burası orta kat. Biz senin bildiğin gerçeklikle melek dediğin varlıkların gerçeklikleri arasındayız ve görev üzerindeyiz. İstediğimiz zaman başka planlara geçer, verilen görevlerin uygulamasını ilahi yasalar, vazife planı gereğince yaparız. Daha çok sorun vardı ama başka sorulara izin yoktu. Ancak öğrendim ki Hızır bir tek varlık değil. Varlıklar ya da bütünleşik bilinçler birliği ve hepsi aynı doğrultuda ve yönde bulunuyor. Sadece dünyayla da ilgili değil, tüm alt planlarda iş görüyorlar. Sonra bu varlığın kökeninin ne olduğunu, insan mı, melek mi yoksa başka bir tür varlık mı olduğunu merak etmeye başladım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kendisine ilim verilmiş bir kulumuz deyip ne olduğu söylenmiyor. Neyse, başka bir vizyonda bu merakım biraz daha giderildi. Rehberim yok, yalnızım. Kendimi şelale yanında buldum. Yine daha önce nereden geldiği, nereye aktığı belli olmayan yaşam suyu şelalesi gibi. Ama bu daha cılız bir şelale. Burası bir boşluk alemi. Rengi çok açık yeşil. Havada balon gibi uçuşan her türlü geometrik varlık var. Hepsi de rengarenk daire, tetraedron, prizma, altıgen yıldız, küp ve daha birçok iç içe geçmiş geometrik cisimler ya da varlıklar diyelim. Hepsi durağan bir canlılıkta yaşıyorlar. Aslında burası düşüncelerin alemi. Kutsal geometrik fraktallar var ve hepsi canlı.
Demek ki o mikro aleme geçmişim. Ben onlara bakarken uzak bir karaltı nokta halinde belirdi. Sonra bu karaltı giderek büyüdü ve şekil aldı. Gelen varlık ilk defa gördüğüm farklı varlıktı. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Yeşil derili gibi insansı görünüşlü, yüzünde kabarıklıklar, başında taç gibi bir şapka, üstünde parlayan uzun bir cübbe son derece asil bir şekilde önümde durdu ama havalı da asılı duruyordu. Ben de onun gibiydim. Bana hoş geldin dedi. O an elinde düz beyaz bir kağıt belirdi. Kağıt gibi de böyle beyaz bir düzlem. Şimdi bana bunun üstünde ne yazıyorsa hepsini oku dedi. Kağıda baktım. İşte düzleme bomboş. Kendi kendime bu ne diyor ben ne okuyabilirim diye geçirdim. Duymuş olmalı ki bana iyi bak. Okuman gereken onun üstünde dedi. Telepatik olarak duyuyorum tabii. Öyle deyince dedim demek ki bir bildiği var, bekleyeyim. Yani böyle anları da yaşıyorum. Ne kadar embesil olduğum da ortaya çıkıyor. Ve boş kağıda konsantre olarak bakmaya başladım. Birden yukarıdan aşağıya Çin yazısı gibi hieroglife benzeyen yazılar akmaya başladı. O kadar hızlı akıyordu ki görmekte zorlanıyordum. Artık sonunda bıraktım. Ama okuyorum. Sonra onların hızına ayak uydurdum. Kendimin de anlamadığım bir hızla hepsini görmeye başladım. Ve gördüğümü okumaya başladım. Gerçekliğe alıştım yani. Demek ki öyle titreşmeye başladım. Uzun süre okudum ve sonunda yazılar bitti. Yeşil varlık gülerek bana baktı. Okuduğumu anlamıştı. Ve tamam o zaman artık buradan geçebilirsin dedi. Artık orası nasıl bir kapıysa sonra da başka yerlere gittim. Şimdi Hızır gibi varlıkların aslında işte akışlardan falan anlıyoruz ki bu griler, reptilyanlar artık üst vazife planı mı diyelim, negatif, pozitif, her iki türlüsü de var vazife planında 4B'den itibaren başlıyor. Biz de hasat olursak inşallah o plana geçeceğiz. Zaman yolculuğu öyle zor bir olay değil. Peki bu Hızır gibi görevli varlıkların ne yaptıklarını bilimsel olarak bir bakalım. Aklımızın yettiğince tabii. Bir anti çekimi test etmeye yönelik bir deney düşünelim ki bu yapılmış bunlar. 3 kilometre uzunluğunda içi vakumlu bir tünel var. İçindeki havayı emip çıkarıyorlar. İlk yapılan şey 3 kilometrelik tünelin sonunda çekimsiz bir noktanın tanımlanması için fotonların fırlatılması. İkinci olarak bir nötronun fırlatılıyor ve biliyoruz ki nötron çekici. Dolayısıyla 3 kilometrenin sonunda enerji çok çok düşük. Bu yüzden nötron o noktaya geldiğinde hiçbir çekim etkisi yok. Üçüncü adım aynı anda bir antinötron fırlatılıyor ve ne olduğuna bakıyoruz. Biz buna anti parçacıkların çekimi diyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Einstein bunun bir nötron kadar çekici olduğunu tahmin ediyor. Yani antimadde ve madde aynı çekime sahip. Einstein böyle söylüyor. Ama antimadde 1915'te Einstein'ın teorisinin öne sürülmesinden 50 yıl sonra keşfedildi. Bizim teorimize göre bir parçacığın yükselmesinin tek yolu zamanın tersine çevrilmesi. Başka bir olasılık yok. Yani eğer bu deney doğruysa mekan zaman makinesi kesinlikle doğal bir sonuç ve laboratuvarlarda test edilebilir. CERN'de yaptıkları bu. Bir parçacığı zamanda geri ve ileri hareket ettirebilirsin. Bu diğer deneydeki amaç nötr bir parçacığın alınıp bir antiparçacığa maruz bırakılması. Ama şu anda elimizde antimadde yok. Yine de bunu yapmanın yolları var. Çok küçük iz miktarda yapmaya başladılar.
ve parçacığın hangi yöne hareket ettiği ölçülebilir. Birimler konusu çok önemli bir konu, temel bir konu. Çünkü örneğin bir UFO'nun dışındayken onu bir araba büyüklüğünde görüyorsunuz. Ama içine giren insanlar çok büyük bir iç alanı, bunu ben de deneyimledim, olduğunu söylüyorlar. Kayıtlar var kaçırılma olaylarında. Birimleri ters çevirmekten başka bir yolu yok bunun tabii. Bizim 1 santimetremiz o aracın içinde tamamen farklı bir ölçüde olabilir. Gerçeklikler değişiyor çünkü. Bizim için birim 3 yönde de aynıdır. Ama öyle bir aracın içinde olduğunda farklı yönlerde farklı birimler olabilir. Bir kübün yani tesserakın içine girdiğinde içeride hem boyutlar hem de şekil farklı olabilir. Neydi tesserak? 4B'nin gerçekliğiydi. Bizim yuvarlaktı biliyorsunuz. Gerçekliğimiz dünyamızda kutuplarda yuvarlaktı. Gezegenlerin kutuplarına baktığında hangi boyutta olduğunu görüyorsunuz. Satürn'e bak altıgen. Neyse kutbiyete göre biz hareket buluyoruz. Neydi? Amorf yapıdaki ilk çekirdekten, kozmik tohumdan itibaren mekanın hareketlenmesinin ruhla mümkün olduğunu ve Yaradan'ın ruhla kani olduğu ve ruhun bizi harekete geçirdiği, bunu da yaparken kutbiyet yasası yani değer farkı yasasına göre hareket ettirildiği, zaman ve mekanın da kutbiyet olarak anlaşılabileceği söz konusu. Yani mekan pozitif dersek zaman negatif ya da Rahman pozitif, Rahim negatif ve bu ikisi olmadan hareket, deneyim olmuyor. Ruhun amacı ne? Neden bizde deneyim yaşıyor? Yani bizim bedenlerimizde sonsuz yolcu olan ruhlar neden deneyim yaşıyorlar? Ruhun tekamül edebilmesi için ya da öz varlığının, yüksek benliğinin tüm kopyalarında deneyimleri yaşayıp, özümseyip o sonuçları yukarıya çıkabilmesi ve ruhun da yukarı çıkabilmesi için hepsi bir silsile olarak yukarıya çıkıyor. Mekana makro ışık dersek zamana mikro ışık demeliyiz. Bizim gördüğümüz ışık çok kısıtlı bir ışık. Işık hızı dediğiniz bile 300 bin kilometre saniyede. Ama bu da 600 ile 800 spektrumundaki görüşünüze bağlı. Bunun altında ya da üstünde görebilseydik, algılarımız farklı olsaydı, 5 kanallı radyo değil de 100 kanallı radyo olsaydık, süptil yapıda üst yoğunluk varlığı olsaydık nasıl bir gerçeklikte görürdük? Akışlara göre şunu da biliyoruz ki üsttekiler ancak isterlerse bize görebiliyorlar. Mesela karıncanın dünyası farklı. Karıncalara bir bakın ya da arıların yuvalarına. Nasıl bir gerçeklikte yaşıyorlar? Kendi dünyaları var ama bizim dünyamız da başka. O arı ya da karınca senin dünyandan haberdar değil. Kendi dünyasına odaklı. Karınca alıyor bir tane çöpü ağzına. Bütün amacı o işte gıdayı, çöpü neyse yuvasına götürmek. Adamın yaşam programı bu. Senin yaşam programın da başka. Aslında biz biraz da bilmiyoruz neden yaşadığımızı. Kadersel olayların içerisinde yuvarlanıp gidiyoruz. Adamın ağzından çöpü alıyorsun ya da önündeki engeli kaldırıyorsun. Birden elindeki şeyi bırakıyor, dünyası çöküyor karıncanın. Ve buradan da şunu anlıyoruz. Arkadaşım biri özgür irade var mı dedi. Var, özgür irade var. %10 gibi bir durumda ama var. Bu özgür iradeyle biz tepki veriyoruz. O karıncanın da elindeki çöpü bırakması diyor ki sen benim işime ne karışıyorsun? Benim özgür iradem var diyor. Ve aslında alemlerin amacında yani deneyimlerin alemlerdeki olmasının sebebi de şu.
Sana zaman ve mekanda bir matrix planda deneyim yaşama şansı veriliyor. Git yaşa, ruhun tekamülünü arttır deniyor. Ama bu arada ruhun sahip olduğu %10'luk çok küçük bir özgür irade var. Mutlak kaderin senin ruhunla birlikte yeni yaşama başlıyor. Değişmez olaylar. Esmalarla programlanıyorsun. İşte nedir? Doğumdur, evliliktir, çocuktur, ölümdür falan. Böyle köşe baştır. Ama aradaki muallak kaderi, değişen kaderi özgür iradenle yürütüyorsun. Ve bu özgür iradenle verdiğin tepki de alemlerde, vazife planlarında bilinemiyor. Yani bütün sebep de bu aslında senin onların öngöremediği tepkileri vermen. Ve bunun sonucunda da ahirette, spatyumda, o sorgulamanın sonucunda bir bakiye elde ediyorlar. Gerçeklik bakiyesi. Hani akışık kayıtlara, levh-i mahfuza aktarılan bilgi var ya, herkesin gerektiğinde ulaşıp faydalanabildiği, önceki bilgileri alabildiği, daha doğrusu önceki demeyelim, zaman yok, an var. Yüksek benliğin anı var. O anlarda yaşıyoruz. Yani o bilgiler kayıt edilmiş. Zaman kodların açıldığı zaman beyninde ulaşabiliyorsun. Çünkü herkese açık. Epifiz bez zaten network, modem biliyorsunuz. Her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Ruhlar alemine ya da mekansal alem, ışık evrenlere. Demek istiyorum ki biz deneyimleri zaman ve mekan olmadan yaşayamayız. Biz bir spiral bantta, zaman bandında yaşıyoruz 3B dünyasında. Birden itibaren 3'e kadar, 3'ün sonuna kadar spiraldir zaman döngüsü, titreşimi, salınımı. En dıştan en ortaya noktaya kadar döne döne gelir. En nokta tekamülün en yüksek olduğu hasat olma noktası o merkezdeki noktadır. Hani beynin üstündeki nokta var ya, onunla başlıyordun. Anahtardı o. Rahman Rahim'in anahtarı. İlk başlangıcı. O zamanın noktası, ilk giriş ve çıkış noktası. En üste geldin mi küt üste çıkıyorsun. Nereye çıkıyorsun? 4 beynin helezonik dönen titreşim bandına çıkıyorsun. Zaman titreştirir sizi. Yani ışığı titreştiren zamandır arkadaşlar. Hareketi verir. Ve zaman da anti evrenin ışığıdır. Bunu daha önce anlatmamıştım. Anti evrenin ışığı zamandır. O ilk fraktal Adam Kotman ya da insanın kamil o bütün planların olduğu fraktal kutsal geometrik yapının mutlak varlığa çıkışından sonra ruhun hareketini sağlayan, daha doğrusu hareketi sağlayan zamanlardır. Ve zamanlar da 3B'de spiraldir ama dünyanın zamanı da kendine özgüdür. Güneşin zamanı da kendine özgüdür. Mars'ın zamanı da kendine özgüdür. Bütün birimlerin zamanları kendine özeldir. Karıncanın da zamanı kendine özeldir. Ne dedik? Karıncanın ağzındaki çöpü aldın mı adam duruyor. Birden hani kedinin ışığı gördüğü zaman araba farlarını böyle durduğu gibi hayvan duruyor, kalıyor yerinde. Diyor ki benim bir özgür iradem var. Benim yaşam amacım o çöpü, onu işte gıdayı yuvaya götürmek. Onun için programlıyım. Senin programında başka insan olarak, hayvanın başka. Gerçeklik algıları
kendi zamansal mekansal matrix yapılarına göre değişiyor. Yani sonuç olarak zaman, mekan, biyorobotik kalıpların yaşayacakları deneyimlere özel olarak o kalıplara, o fraktal yapılara verilir ya da o matrikslere gönderilirler. Buna göre deneyim yaşar, buna göre çıkan sonuçları spatyumda, ahirette değerlendirirler. Sonra tekrar programlanıp başka bir matrix planda yeni deneyim yaşamak için veya tekrar dünya planında alamadıkları dersleri almak için hasata kadar, 3B'nin sonuna kadar, sonra 4B'nin sonuna kadar, böyle yukarıya doğru birlik olana 7B'ye kadar bu hidrojen alemimizde çıkıyorlar. Bütün evrenlerde hidrojen elektronuna, protonuna sahip değiller. Hidrojen ve protonun sabit yapısına ulaşmak, o ilk amorf yapıya ulaşmak, ilksel zamana ve ilksel mekana gitmek. O proton ve elektron da biliyorsunuz kutbiyetin iki ucuydu. Proton pozitif, elektron negatif uçtu. Zaman negatif, mekan pozitif uçtu. Rahman pozitif, Rahim negatif uçtu. Yani ruh negatif, ışık pozitif bize görünen uçlardı. Hep kutbiyet demek oluyor ki kutbiyet değer farkı olmadan da Allah sisteminin kendini kendinde bilmesi, kendini kendinde deneyimleyip aynadaki kendini görmesi söz konusu değildi. Demek oluyor ki ruhun dansı ya da proton ve elektronların dansı, ruh ve mekanın dansı, zaman ve mekanın dansından başka bir şey değil. Neydi masalların sonunda? Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, pire berber iken, zaman da böyle bir şey. Zaman yolcuları da böyle bir şey. Bir kapıdan girip bir kapıdan çıkabiliyorlar. Belki biz de yaparız. Tayi mekan yolcuları, tayi zaman yolcuları gibi. Hızır'a selam olsun.